Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli çok güzel, çok şık bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde patlıcan moru ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerimizi 3 numara hanımlar. Hemen modelimi de göstereyim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok zarif, şık bir model oldu. Klasik 5 şiş patik modellerinden. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize hemen başlayalım hanımlar. Ben her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak burundan başladım. 12 ilmeğimi atacağım. 3. ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilk sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim hanımlar. Bu aşamada artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5'ye geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız 3. şişimize. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Sırasıyla hanımlar başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıp şişimize takıyoruz. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım. Patik burnumuz daha sağlam, daha kullanışlı olur. Şu 4 ilmeğim, şu 5 ve şu da 6. İlk 3 şişimde 6'şar ilmeğim oldu. Şu ilk şişimde şu 2 ilmek taktığımız şişimizde 3. Şimdi bir 4-6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim, 2, 3, 4, şu 5, hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. 6. 4 şimdi de 6'şar ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar örmeye başlayacağız. Bir sıra ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki 6 ilmeğimi şöyle örüyorum. İkinci şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. 5 şiş patik böyle dolana dolana örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Şimdi de buradaki 6 ilmeğimi düz öreceğim. Dördüncü şişime geldim. Şimdi de şu ilmeğimi tam öreyim. Dördüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz öreceğim. Bir sıra örmüş olduk hanımlar. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımızda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapacağız. Şu orta kısımlardan artırma yapmayacağız. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde artırmamı yaptım. 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ikinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu.
Dördüncü şişimdeyim. Kenarımız solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Bir sıra 4 şişimizde de artırma yaparken bir diğer sırada ilmeklerimizi artırma yapmadan öreceğiz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Üçüncü şişime geldim. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimi ördüm. Şimdi yeniden artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra 4 şişimizdeki 8 ilmeği de düz öreceğiz. Sonra artıracağız. Sonra düz öreceğiz, artıracağız derken patik burnumuzu böyle tamamlayacağız. Hanımlar ben bu modelimde her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırdım. Ardından modelimi kurdum. Model 6 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için 15'er ilmek tam denk geldi. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım, gelelim, ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen bu modelime başlayacağım. Hanımlar bu modelimiz şekilde şu ucundan bu bölüme kadar normalde 9 sıradan oluşuyor. İkinci modelin ilk sırası ile ilk modelin 9. sırası aynı. Yani modeli 8 sıra gibi düşünebiliriz. Şimdi birlikte patiğimizi yapmaya başlayalım. Her sırayı tek tek ilmek ilmek anlatacağım. Şimdi hanımlar, öncelikle modelimizde 1. sıradayız. İlk 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 3 ilmek krem. Ardından krem ipimin ucunu şöyle mor ipime bağlayacağım. 2 tane düğüm atıyorum patiğim sökülmesin diye. Devamında şöyle yapıyoruz. 3 krem ile başladım. Yanına 1 ilmek mor örüyorum. Devamında 5 ilmek krem, 1 ilmek mor olacak şekilde öreceğiz. 5 ilmek krem, yanına 1 ilmek mor. Arkadaki hanımlar bakın, mor ip geçişlerini biraz serbest bırakalım. Patiğimiz gergin durmasın, model düzgün düşsün. Yeniden 5 tane krem örüyorum. İkinci şişime geldim. 1 ilmek mor. 5 tane krem örüyorum. 1 ilmek mor. 5 ilmek krem. 1 tane mor. Yeniden 5 tane krem öreceğim. 3. şişimden devam ediyorum. Şu 3. krem ilmeğim 4, 5. Yanına 1 tane mor örüyorum. Yine 5 tane krem, 1 tane mor. Tekrardan 5 tane krem. 4. ve sonuncu şişime geldim. 1 tane mor öreceğim. Şöyle mor. Yine 5 tane krem,
bir tane mor. 5 tane krem, bir tane mor ve son 2 ilmeğimi de krem ile ördüm. Modelimizde birinci sırayı tamamladık. Bakın hanımlar, ikinci sıraya geçeceğiz. İlk şişimizdeyiz. İkinci sıramızda da yapacağımız işlem şu. İlk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Şimdi ilk modeli yapacağım. Mor, bir krem, bir mor. Bakın ilk modelimi yaptım. Model arasında 3 kremim var. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. Bir mor, bir krem ve bir mor. Model arasında 3 tane krem ilmeğim var. Bir diğer modelime geçtim. Bir mor, ikinci şişimden devam ediyorum. Bir krem ve bir ilmek daha mor. Yine model arasında 3 tane krem ilmeğim var. Bir mor, bir krem, bir mor. Model arasında 3 kremim var. Bir mor, bir krem, bir mor. Model arasında 3 kremim var. Devam ediyorum. Bir mor, bir krem, bir mor. Model arasında 3 tane kremim var. Bir mor, bir krem, bir mor. Model arasında 3 tane kremim var. Bir mor. Dördüncü şişime geçtim. Bir krem, bir mor. Yine model arasında 3 tane kremim var. Bir diğer modelimi yapıyorum. Bir mor, bir krem, bir mor. Model arasında 3 krem. Sonuncu modelimi yapacağım. Bir ilmek mor, bir krem ve bir tane daha mor. Sonuncu ilmeğimi de krem ile örüyorum. Modelimizde böylece ikinci sıramızı tamamladık hanımlar. Geldik modelde 3. sıramıza, yani ilk şişimize geldik. İlk ilmeğimi krem ile başladım. Bakın bir tane krem ördüm. Sonra mor ipimi alıyorum. 3. sıramızda 2 mor, 1 krem, 2 mor, 1 krem, 2 mor, 1 krem, 2 mor, 1 krem, 2 mor. Bu şekilde 2 mor 1 krem olacak şekilde devam ediyoruz. 3. sıramızda yine ikinci şişimden devam ediyorum. En son 2 mor örmüştüm. 1 krem. Yine 2 ilmek mor, 1 krem, 2 mor, 1 krem, 2 mor, 1 krem. Bu şekilde 3. sıramızı örüyoruz. En son 2 mor ördüm. 3. şişime geldim. 1 krem, 2 mor, 1 krem, 2 mor, 1 krem, 2 mor, 1 krem, 2 mor, 1 krem, 2 mor. 4. şişimdeyim hanımlar. 1 krem, 2 mor, 1 krem, 2 mor, 1 krem, 2 mor, 1 krem, 2 mor, 1 krem ve son 2 ilmeğimi de mor ile örüyorum. 3. sıramızı tamamladık. Modelde şimdi yine ilk şişimizdeyiz. 4. sıramızı yapacağız hanımlar. 4. sıra. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. 1 ilmek krem. Şimdi ilk modeli yapacağız. Bakın 1 mor, 3 krem, 1 mor. Bakın ilk modelimizi yaptık. Bu birinci modelimizdi. Model arasında 1 kremimiz var. Yeniden diğer modeli yapacağım. 1 mor, 3 krem, 1 mor. Bakın ikinci modeli de yaptık. Model arasında bir tane kremim var. Diğer modelimi yapıyorum. 1 mor, 3 krem, ikinci şişimdeyim. Şu 2, 3. kremim, yanına bir tane mor örüyorum. Model arası için bir tane kremim var. Diğer modelimi yapacağım. 1 mor, 3 krem, 1 mor. Model arasına 1 krem örüyorum. Diğer modelimi yapıyorum. 1 mor, 3 krem, 1 mor. Model arasında yine bir tane kremimiz var. Diğer modelimi yapıyorum. 1 mor,
3 krem, 1 mor. Model arasına 1 krem ördüm. Diğer modelimi yapıyorum. 1 mor, 3 krem, 1 mor. Model arasında bir tane morum var. Diğer modelime geldim. 1 mor, 3 krem, 4. şişime geldim. Şu ikinci, şu da 3. kremim. Yanına bir tane mor örüyorum ve model arasına bir tane krem ördüm. Tekrardan 1 mor, 3 krem, 1 mor. Model arasında 1 kremim var. Sonuncu modelimi yapacağım. 1 mor, 3 krem ve 1 mor. Modelimizde 4. sıramızı tamamladık. Geldik 5. sıramıza hanımlar. 5. sıramızda yapacağımız işlem şu. İlk ilmeğimi mor ile örerek başlıyorum. Bir tane mor ördüm. 5 tane krem. Modelimizin 5. sırası. 5 krem örüyorum. Yeniden 1 mor, 5 krem. 1 mor, 5 krem. 3, 4 ve 5. 1 ilmek mor, 5 tane krem. 1 ilmek mor, 5 tane krem. Şu 4, şu da 5. 3. şişime geldim. Hemen buraya bir tane mor örüyorum. 5 ilmek krem. 1 tane mor, 5 tane krem. 1 mor, 5. kremim. 2 tane krem oldu. 4. şişimden devam ediyorum. 3. kremim. 4, 5. Tekrardan 1 mor örüyorum. Yanına 5 krem. 1 ilmek mor ve son 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. Hanımlar, böylece 5. sıramızı tamamladık. Geldik modelimizde şimdi 6. sıramıza. 6. sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örerek başladım. 1 krem ördüm. Yanına bir tane mor örüyorum. 6. sıramız. Bir tane mor ördüm. Şimdi 3 tane krem öreceğim. Ardından 1 mor, 1 krem, 1 mor. Tekrardan 3 krem öreceğim. Yanına 1 mor, 1 krem, 1 mor. Yeniden 3 tane krem öreceğim. Şu 1, ikinci şişime geçtim. Şu 2, şu da 3. Buraya 1 mor, 1 krem, 1 mor örüyorum. Araya yine 3 krem. Tekrardan 1 mor, 1 krem, 1 mor. Yeniden hanımlar 3 tane krem örüyorum. Yanına 1 mor, 3. şişime geldim. 1 krem, 1 mor ördüm. Yeniden araya 3 krem. Şimdi 1 mor, 1 krem, 1 mor. 3 tane krem örüyorum. Tekrardan 1 mor, 1 krem, 1 mor. Yeniden 3 tane krem öreceğim. 4. şişime geldim. 2, 3. kremim. Yanına 1 mor, 1 krem, 1 mor. Yine 3 tane krem örüyorum. Tekrardan 1 mor, 1 krem, 1 mor. Yeniden 3 tane krem örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de mor ipim ile bu şekilde ördüm. 6. sırayı tamamladık. Bakın hanımlar, burada da yine 4. şişimizle ilk şişimize baktığımızda 1 mor, 1 krem, 1 mor. Model bütünlüğü böylece sağlanmış oldu. Şimdi modelimizde 7. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda hanımlar ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Sonra mor ipimi aldım. Model şöyle devam ediyor. 1 tane krem ile başladım. 2 mor, 1 krem. 2 mor, 1 krem. 2 mor, 1 krem. 2 mor, 1 krem. Şu şekilde 2 mor. Size şöyle bir desenimi göstereyim. Şeklimiz hanımlar yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Yavaş yavaş oluşmaya başladı. Zaten bir sonraki sırada
sonuncu sıramızı geçeceğiz. Model tam net olarak çıkacak. İkinci şişimden devam ediyorum. Araya bir tane krem ördüm. Devam ediyorum. 2 mor. 1 krem, 2 mor. 1 krem, 2 mor. 1 krem, 2 mor. 1 krem, 2 mor. Üçüncü şişime geldim. Aynı işleme burada da devam edeceğim. 1 mor, 2 krem, 1 mor, 2 krem, pardon 2 mor 1 krem diye gidiyor. Morlar kremler karıştı ama 2 mor 1 krem olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Yine 2 mor 1 krem, 2 mor. Dördüncü şişime geldim. Hemen buraya bir krem örüyorum. Tekrar 2 mor, 1 krem, 2 mor, 1 krem, 2 mor, 1 krem, 2 mor, 1 krem ve son 2 ilmeğimi mor ipim ile ördüm. 7. sıramızı tamamladık. Modelimizde şimdi 8. sıradayız hanımlar. 8. sırada, yani bu modelin sonu gibi düşünebiliriz. Devam ediyoruz şimdi 8. sıramıza. Yapacağımız işlem şu. Krem ipimi aldım. 2 ilmek krem örerek başlıyorum. Buraya 1 mor, 1 krem, 1 mor. 2 krem ile başladım. 1 mor, 1 krem, 1 mor ördüm. Şimdi 3 krem öreceğim. 1, 2, 3. Tekrardan 1 mor, 1 krem, 1 mor örüyorum. Yeniden 3 krem öreceğim. Tekrardan 1 mor. İkinci şişimdeyim. 1 krem, 1 mor örüyorum. Yeniden araya 3 krem örüyorum. 1 mor, 1 krem, 1 mor. Her 3 kremde bir mor, 1 krem, 1 mor olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Bakın 1 mor, 1 krem, 1 mor. Tekrardan 3 krem öreceğim. Birinciyi ördüm. 3. şişime geldim. 2. kremim 3. Tekrardan 1 mor, 1 krem, 1 mor. Devam ediyorum. Arada 3 krem var. Tekrar 1 mor, 1 krem, 1 mor ördüm. Yeniden arada 3 kremim var. 1 mor. 4. şişime geldim. 1 krem, 1 mor örüyorum. Yine araya 1, 2, 3 krem ördüm. Tekrar 1 mor, 1 krem, 1 mor. Yine araya 3 tane krem örüyorum. Tekrardan 1 mor, 1 krem, 1 mor. Ve sonuncu ilmeğimi de krem ile ördüm. Modelde hanımlar 8. sıramızı tamamladık. Şimdi 9. sıradayız. Yani ilk modelin 9. sırası ikinci modelin 1. sırası oluyor hanımlar. Şimdi burayı ikinci modelin ilk sırası gibi düşünelim. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Modelin başında yaptığımız işlemi şimdi tekrar edeceğiz. Yeniden 8 sıradan oluşan modeli kuracağız hanımlar. 8 sıradan oluşan modeli tekrardan kuracağız. İlk modelde 1. sırada ne yapmıştık? Aynı işlemi yapacağız. Aynı zamanda bu ilk modelin de sonuncu sırası olacak. İlk modeli yaparken 3 ilmek krem ile başlamıştık. Yanına bir tane mor örmüştük. Devamında 5 krem, 3, 4, 5. 1 mor. 5 ilmek krem. Yanına bir tane mor örmüştük. Hemen morumu örüyorum. Tekrardan ikinci şişimdeyim şu anda. 5 tane krem. 1 mor. 5 ilmek krem. 1 tane mor. 5 tane krem. 3. şişimdeyim. 3, 4, 5. 1 tane mor. Tekrardan 5 tane krem. 1 tane mor. 5 tane krem. 4. şişime geldim. Ortaya bir mor. Yine 5 krem. 4 ve 5. Yanına bir tane mor örüyorum. Yine 5 ilmek krem, 4, 5.
bir tane mor ve son 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. İlk modeli bitirdik. İkinci modelin ilk sırasını yaptık. Model yine kendini tekrar ediyor hanımlar. Şimdi ikinci sıraya geldik. Alttaki modele bakarak bu aşamada devam edebilirsiniz patiğe. Ya da modele bakarak yapamıyorsanız da ilk modelin bölümüne videoyu geri alarak ilk modeli yaptığımız bölümlere gelerek modeli ikinci modeli de kurabilirsiniz. Zaten her sırada bu birinci sıramız, bu ikinci, bu üçüncü diye tek tek belirttim. Her ördüğüm ilmeği de yok krem, mor, 3 krem, 2 mor falan tek tek bu şekilde anlattım zaten. Videonun ilk bölümlerini, ilk sıralamalarını izleyerek ikinci modeli de yapabilirsiniz. Ben bu modelime zaten toplamda hanımlar bakın şu modeli sayalım. 1, 2, 3 tane bakın baklava dilimi deseni yaptım. Burada bir tanesi belirginleşti. Aynısından 3 tane yapacağız. İkinci modelimiz de bittikten sonra yine aynı şekilde ikinci modelin son sırası üçüncü modelin ilk sırası oluyor. Yani ikinci modelin 9. sırasıyla üçüncü modelin 1. sırası aynı. O şekilde devam ediyoruz ve en son 3. modeli bitiriyoruz. 3. modelimizi yalnız 8 değil 9 sıradan yapacağız. Sanki 4. modeli kuracak gibi yine bu en son sırayı yapıyoruz hanımlar. Şu anki yaptığımız sırayı bakın. İlk modeli bitirdik. İkinci modelin ilk sırasıydı bu. Hani en sonki modelde de yine en son 3 kremle başlayacağız. 1 mor, 5 krem, 1 mor diye en son modelde bunu yapacağız. Dediğim gibi toplamda modeli 3 kere yapacağız. Zaten ilkini birlikte başlattık. İkinciye de başladık. Şimdi ikinci modelimizi ilk model ile aynı şekilde tamamlayalım. Ardından 3. modele başlayalım. 3. modelimizi de aynı şekilde, aynı sayılarla, aynı hizadan videonun ilk modelin videosunu izleyerek tamamlayalım. Gelelim hanımlar 3 modeli bitirelim. Ardından buluşalım. Çünkü bilek ayrımı yapacağız. Evet hanımlar patiğimin ön bölümünü tamamladım. Geldim toplamda şu baklava deseninden bakın şu 1, 2, 3 tane yaptım. Tamamlandı modelimiz. Şimdi yapacağımız işlem şu, bilek ayrımına hazırlık olsun diye krem ipimizi kullanmayacağız. İlmeklerimizin tamamını patlıcan moru rengi ipim ile düz olarak öreceğim hanımlar. Patiğimizin model bölümü tamamlandı. Bu şekilde. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Burada krem ipi kesip arkaya düğümleyebiliriz. Çünkü patiğimizin devamında ana renk ipimizi kullanacağız. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca yani 4 şişimizi bir kere öreceğiz. Ardından bir daha öreceğiz. Bu şekilde 2 sıra örelim gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar ilmeklerimi 2 sıra boyunca mor ipim ile ördüm geldim. Krem ipimi de kestim ucunu arkaya düğümledim. Bu iplerimizin ucunu gizleyeceğiz hanımlar. Şimdi bilek ayrımı yapacağız. İlk işimdeyim. İlmeklerimi son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği hanımlar birbiriyle şu şekilde yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bu bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor ve bu ilmekler arasında ortada ayrık bir görüntü oluşmuyor. Şimdi patiğimizin şu kenar bölümlerine geldik. Bu bölümlere ben bilek bölümüne 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi hanımlar ilk 7 ilmeğim haroşa bilek bölümündeyim. İkinci şişimdeyim. 7 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. 5, 6, 7. Devamında gelen ilmekleri de şu an ön yüzdeyim düz öreceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Taban bölümdeki bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum.
Son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bakın buradaki son 7 ilmeğimde bilek bölümündeki haroşaları her iki tarafta da düz örgü örerek yapıyorum ben. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldim. Şimdi geri döneceğim. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünü böyle yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilkini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. Bakın 7 haroşamı düz ördüm. Ön yüze bir diş haroşa düştüm. Şimdi arka yüzdeyim. İlmeklerimi bu defa ters öreceğim. Altı şu 7. haroşa ilmeğim. Çok pardon, bir ilmek eksik örmüşüm. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmekleri de ters öreceğim. Hanımlar, patiğimizin arka bölümü bu şekilde yapılacak. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer ilmeklerimiz düz örülecek. Arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ilmekleri ters öreceğiz. Sadece bilek bölümünde kenarlarda 7'şer ilmek haroşamız var. Haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Arka bölümde yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımı yaptım. Son şişime geldim. Burada da hanımlar ilmekleri ters öreceğim. Ama kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. 7 ilmek burada. Bunlar haroşa. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik. Şimdi geri dönüyorum. Tekrardan hanımlar, bir önceki sıradaki işlemin aynısını yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 haroşamı yine düz örüyorum. Ön yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi de düz örmeye devam edeceğim. Bu şekilde diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Patiğimizin arka bölümü bu şekilde yapılacak. Şöyle baktığımız anda hanımlar, buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne haroşa dişlerini, haroşa sıralarını sayacak olursak toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam oldu. Hanımlar, bu aşamada sizler lütfen patiğinizi ayağınıza örerken ölçün, giyin, deneyin. Ona göre yapın. Bu arka bölümü ayağınıza giydikten sonra topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Sonra benim patiğim niye küçük oldu? Yok, sizin ölçülerle aynı yaptım. Bilekten girmedi, benimki niye olmadı gibi yorumlarda yapmak zorunda kalmazsınız. Dediğim gibi mutlaka patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Her videomda bunu söylüyorum. Maalesef kaçıran hanımlar olabiliyor. Tekrar söylemeye de devam edeceğim. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet sevgili hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm, geldim buraya. 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Bu aşamada sizlere şöyle boyunun ölçüsünü yine mezura ile vereyim. Ona göre siz de ayarlamalarınızı yaparsınız artık. Şöyle burnuna sıfırlayarak mezuramı tuttuğumda hanımlar, buraya bakın 21,5 santim kadar örmüşüm. Boyu bu. Hanımlar, bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi bakın şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimin hepsini sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 haroşamı örüyorum. Şu 7. haroşa ilmeğim. Ardından hanımlar, ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25. İlk 25 ilmeğimi normal ördüm. 26. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini kesiyorum. İlk kesimimizi yaptık. 25 ilmek ördüm. 26. da kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştım. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde bakın son 7 ilmek kaldı hanımlar. Son 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 25 ilmeğimizi öreceğiz. 26. ilmekte kesimimizi yapacağız. 7 ilmeğimi ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İlk 25 ilmeğimi düz ördüm. 26. ilmeğimi örerken şu öndeki ilmeği alıyorum. İkisini kesiyorum. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda kesimden sonra burada 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Yine kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yeniden 25 ilmeğimizi örüp 26. da kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeği biz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, bu aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. İlk başta sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimizde de 26 ilmeğimiz kaldı. Yani her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. Tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirip tığımdaki ilmeğimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki iki ilmeği topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesilecek hanımlar. Ve her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz de aynı anda bitmiş olacak. Gizli kesim olduğu için arkada izi belli belirsiz oluyor zaten. Sizler dilediğiniz topuk yöntemini kullanabilirsiniz. Beğendiğiniz, sevdiğiniz ya da daha kolay bulduğunuz farklı topuk yöntemleri varsa onları da yapabilirsiniz. Bu isteğinize göre değişiklik gösterebilir. Bu şekilde ilmeklerimizi sırasıyla kesiyoruz hanımlar. Yine benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum hanımlar. İlmeklerimi kestim. Sadece birer ilmek kaldı şişlerimde.
Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi, tığıma aldım. Şişler boşa çıktı. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Ardından patiğimize bir bakalım, topuğuna. Şöyle hemen bakalım. Hanımlar, patiğimizin topuğu şöyle görünüyor. Ayağı giyilince şu şekilde duracak. Kesim yeri bu. Topuğumuz böyle. Çok şık, çok zarif duruyor bu tarz topuklar patik arkasında. Görüntü itibariyle hanımlar model bu. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Bir de ayağımızda görelim patiği nasıl olmuş diye. Gayet kolay, güzel bir modeldi. Ben çok beğendim. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız hanımlar. Evet, patiğimizi şöyle güzelce manken ayağıma giydirdim. Bakın şöyle bir düzelteyim arkadan. İşte patiğimiz bu hanımlar. Tabanımız, arka bölümü, topuk kısmı yine. Hemen esneklik payını da göstereyim. Bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.